Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mustafa. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomuzda ben kendi geliştirdiğim bir widget'ı sizlere tanıtacağım ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi widget ne işe yarıyor? Önce onu göstereyim. Bu iki tarih arasındaki hesaplamalar yapıyor. Yani burada işte kaç ay olduğunu vesaire. Şuradan hemen bir tane detaylı örnek göstereyim. İşte iki tarih arasında yıl bazındaki hesaplama attribute olarak da ekliyor. Yani güncellemeyi attribute'e de yansıtıyor. Ayrıca attribute olmasa da burada listede gösteriyor. Yani öyle bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Hani neler var? Ay var. Pardon, yıl var, ay var, evet, hafta var, gün var, saat ve dakika olarak hesaplıyor. Hangisini isterseniz onu kullanabiliyorsunuz. Şimdi hatta şöyle bir örnek yapayım. İşte iki tarih nedir? Biri ile neydi? 31 arasında. Evet, 30 günlük bir zaman dilimi. Tabii burada şu şeyleri saatler değiştikçe buralarda değişecektir. Şunu mesela 10 AM yapsam gördüğünüz gibi küsuratlar devreye giriyor. Şimdi bunu Mendix'te nasıl kullanırız, hemen ona yakından bakalım. Arkadaşlar ben şimdi Mendix'te evet, örnekleme olarak bir date calculate diye bir tane böyle bir domain model oluşturdum. Hani burada neler var? İki tane tarihim var. İşte ve bunları bir de hani widget ne yapacak? Database'ime de ekleme yapacak. Yani daha sonra farklı yerlerde kullanabileyim diye. Ee, Böyle bir daha pratik kullanım olsun diye bunları da ekledim. Şimdi bunları da kendinize göre eklersiniz. Artık hangisine ihtiyacınız varsa. Bunu okey dedik. Şimdi buradan hemen buradan sayfalar oluşturayım hızlıca ben. Şimdi bunu bir run yapıp evet, önce widget'ımızı eklememiz gerekiyor. Şuradan Marketplace'e giriyoruz. Buradan date, evet, date calculator yazarsak çıkacaktır. Cal yapsam evet çıkacaktır burası. Evet, calculator download. Evet, daha önce ben yüklemiştim. Ben üzerine yazdırıyorum. Bu şekilde zaten yüklemesi kolay. Hemen zaten bu toolbox'ın en altına şu şekilde gelmiş olacak. Evet, date calculate diye. Bunu buraya değil, hemen şuradan şuraya ekliyorum. Hani burada takip edebilmek adına. Buradan öncelikle ne yapacağım? First date. Ondan sonra second date. Result'ı da neye yazırsak, mesela bunu neye göre yapıyoruz? Bunu buraya göre yapacağız. Yani ben day, günleri almak istiyorum dersek buradan ben de bunu day'i seçeceğim. Hani buraya sonucu buraya yazdır şeklinde. Ayrıca buradan customize yapıyorsunuz font rengini, işte arka plan rengini. Hemen bunun örneğini de bir yapalım. Şuradan şöyle HTML kalırsa, yani daha önce de aramışım zaten. Buraya girdiğim zaman buradan örnek veriyorum. Arka planı yeşil yapacağım. Buraya geliyorum. Şunu yeşil yaptım. Tamam. Diğerleri siyah kalsın. Şunu da 30'a çıkartayım. OK dedim. Şimdi run yapalım ve test edelim. Şimdi bir web diyorum. Şunu kapatın. Evet, bir web tabimde şurada önceden bir şey vardı. Bunu sileyim. New diyelim. Evet, gördüğünüz gibi burası arka plan yeşil ve şeyle eklendi. Zaten burada da day var. Zaten bundan güllenecek. Bunu da istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Hani nedir? Bu widget'ın olmadığı başka yerlerde kullanabilirsiniz. Evet, buraları şöyle değiştiriyorum. Ama şunu şöyle değiştirmek istiyorum. Saatleri de değiştirebileyim diye şunları ekleyeyim hemen hızlı bir şekilde. Date time dedim. And run dedim. Tekrar bir web diyorum. Şimdi buradan evet, tıkladığımda gördüğünüz gibi saatlerde şey oldu. Bunu hemen değiştirdiğimde şunu da
45 yapayım. Bunu da, evet, buralarda küsurat olarak değişecektir. Buralarda şu şekilde update olacaktır. Yani bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burayı update ettikçe burası ona göre değişir. Yani farklı ayarlarda bunu da kullanabilirsiniz. Bunu işte yıl, ay ve hafta ve saat ve dakika şeklinde de kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.